Nasıl ya? Girişte şeyle girdi. Stimaç'a benziyor ama. Bir maç oynasa ikinci yemezler. Kaleci bırak diyor. Bırak işte ya. Kaleci de nece bırak diyor, kim bilir. Kaleci de garip bir adam diye. Ayhan'ın söylediklerini anlayamayabilirsin. Anlamam gerekiyor mu? Yok hiç gerekmiyor. Kaş göz yaparsın sen bana dayı. Anlaman gerekmiyor diyor, bak laf atıyor bana reis. Yok adına söylüyor. İlk günden gerildik adamla. Ayhan abi hakkını helal et. O anlamda demedim yani. Hani duymam gerekiyor mu senin anlamda dedim. Yoksa özelde seni çok iyi anlarım. Hoş geldin diyelim önce. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Önce hakikaten uzun süredir keyifle izledim. Yüz yüze tanışmaktan da ekstra keyif aldım. Öyle başlayalım. Çok teşekkür ederim abi. Ben de senin podcastlerini severek takip eden birisi olarak seninle bu programda olmak beni çok mutlu etti. Eyvallah. Önce... Bu program her zaman yağ yoğurtla geçmeyecek. Evet. Bu ikinci bölümde bu muhabbet sürmez. Ama hani biz burada ne yapacağızı ilk defa burada da konuşmuş oluruz. Hiçbir şey yapmayacağım. Ya burada şöyle bir şey var. Bu keyfi, ismi de keyfi. Muhabbet de keyfi. Yani buradan insanların beklentisi en minimum futbol, maksimum sohbet olur. Yani şimdi kanaldan içeri giriyorsun. Ortalama 55 milli maç ortalaması var. Şimdi bizim çok backstopper arası koşu konuşmamız açmaz. Ki artık çoğu maç sonu programında da konuşulmuyor onlar. Biz daha ziyade hani bizim kendi gündemimizi, bizim neyi sevdik neyi sevmedik bu hafta. Mesela Ümraniyespor'un admini benim için Icardi'nin golünden daha evla bu programda. Kesinlikle öyle. Bu arada Ümraniyespor'la ilgili bir şey öğrendim bu hafta. Ümraniyespor'un hesabı eski o sıfırla yazılan Osmanlıspor hesabı vardı, hatırlar mısın? Evet. Şakacı adam. O adam Beşiktaşlıydı böyle. Beşiktaş Avrupa Kupası maçlarından sonra işte Osmanlı olarak büyük gurur duyduk. Sanki Fatih Sultan Mehmet yazıyor gibi yazardı ya. O adamı hatırladın mı? O adam hesabı Ümraniye'ye satmış abi. O hesap Ümraniyespor'un hesabı olmuş. Herif satmış hesabı. 2016'dan tweetleri çıktı zaten galiba. Aynen. İşte günah yok yani Ümraniyespor'un. O herifin tweetleri de yani hesabı satın almışsın, temizlememişler. Yani. Etkileşim de geliyor herhalde. Onu da kesmek istememişler önüne. Bir de orada sosyal medyacı ile futbolcu arasında bir emek asimetrisi var. Şimdi sosyal medyacı Jesus'a dedem tweetini atıyor. Yatıyor, uyuyor, etkileşimini alıyor. Ertesi gün Ener Valencia ile Gulu maçı uğraşıyor. Bence Fener maçından önce o toplara girmeselerdi Gulu maçın biraz daha az ağrırdı bacaklar. Stoperim Gulu maç olsa Fener'e başarılar diliyoruz. Abi hiç girmemek lazım. Topa girme. Zorlama. O top seni sıkıntıya sokar. 2-1 iyi sonuç. Çok müthiş sonuç bence bu arada. Zaten ben Recep Hoca'yı bence Süper Lig'deki en iyi birkaç hocadan biri de. Top konuşmayacağız deyip de Recep Hoca'yla başlamak Girmeyelim de. Ben şunu soracağım sana. Ümraniyespor büyük ihtimalle Süper Lig'e iş çıkacağını düşünmediği için bu Osmanlı'nın hesabı temizlemedi. Olabilir. Ümraniyespor sana geldi, dedi ki Koray'ım biz podcast işine giriyoruz. Ama sıfırdan girmek senin de tahmin edebileceğin gibi çok zor. Yani. Senin çarı alsak Ümraniye'ye kaça satarsın hesabı? Ümraniye'ye şimdi sırf Totti'ler Messi'leri Fritz'e Kıyıcı'da sormadan fiyat verince trip yiyebilirim. De doğru, sen şimdi öyle bir rakam vereceksin ki parayı 3'e böleceksiniz. Aynen. Bir de ve diğer ikisinin Ümraniye hakkındaki görüşlerini de bilmiyorsun. Belki çok Bakırköy çocuklar. yok. Sonra Yani ticaret Ümraniye'de hiç esenler adamlar değiller. ticaretin dili bir. Anında Ümraniye oluruz da milyon konuşurum. Yok. Osmanlı'daki çocuk 20 8 bine kutu vermiştir. Pringles'a verdi onu ya. 20 bine vermiştir. 20 bin mi? Rayici hakimim biraz. 20 bine vermiştir geçen Ben sene. bir hesap verdim. Çok ucuza gitti o zaman ya. Bizimkiler de O hesabı nasıl geri alırız? O hesabı almaya çabalayalım. Çok kötü gitmiş o zaman ya. Hoca benim bu sabah uyandığımda en büyük endişem senin yolculuğundu yeni havalimanından dolayı. Allah'tan kolay geçti de senden bir dinlemek isterim. Abi benim bu sabah en büyük endişem neydi biliyor musun? Türk Hava Yolları'nın o verdiği ikramı kestiler mi hiç hatlarda? O ara uyudun mu? Çünkü TY'de kriz diye bir iki haber okudum Twitter'da ve uçuşumdan birkaç gün önce okudum. Dedim ki bu kriz acaba iç hatlar uçuşundaki o ikrama sirayet eder mi? Yok. Çok şükür sadece işçi çıkarmışlar. Sandviçimizi yedik abi. Mis. Bir kere ben sana şunu söyleyeyim. Ben bilete kaç para verirsem vereyim. Bana 10 liralık sandviç veriyorsun ya.
Uçağı düşürme yeter kral. Aynen. Beni ikna ediyorsun. Benim 2 şey beklentim var TY'den. Sağ salim inelim, sandviçi yiyelim. Aynen. Uçak, ben çok sık uyuyorum uçakta. Yani anında gidiyorum. O imkansız. En büyük korkum. Benim- Bir de uçak kolasının asidi zor kaçar. Basınçtan mıdır nedir o sandviçin yanında. Yalnız ikimiz de diyette olduğumuzu nasıl belli ediyoruz? Bu arada TY şöyle bir güzellik yapmış uçakta. O koca sandalye vardır ya önündeki sehpa. Şimdi bazı kilolu insanlar sehpayı tamamen açamayabilir. Burada öyle insanlar yok çok şükür. Ama açamayabilir bazı insanlar. Onun için içeceklik ufak bir alan yapmışlar. Tık diye sadece onu indirip Allah tak. razı Abi, olsun. ya, müthiş keyif aldım. Sadece ondan değil. İzmir-İstanbul uçuşunda kalkış için kemerleri bağlayın, iniş için bağlayın. Aradaki 120 saniyede içtin. Yoksa kapattırıyorlar. Onun için de iyi olmuş. Kola şatlamaktan midemiz Bir de delindi ya. ben uçaktan normalde korkuyorum ama bu sefer hiç korkmadım. Çünkü sen çok iyi bir yemek yiyici olarak şunu çok iyi bilirsin ki esnafın gittiği yerden yiyeceksin. Net. Uçağa bir bindim. Ön taraf komple pilot, hostes. Bindiğini düşürmez. Kötüsüne binmez bunlar. İçin içinde bu adam. Çok iyi ya aynen. Pilotları görünce feci rahatladım. Ön tarafı full almışlar. Dedim ki ya bunların bindiği düşmez. Garantiden alarak. Bak düşmeyi bırak sallanmadı bile. Niye? Öbür kullanan pilot şimdi dedirtir mi ulan Erdal çok salladı bizi o gün diye. Hiç. Bir kullandı abi. Son model Audi ile gelir gibi geldik yani. Tertemiz. Audi ile Her türlü akış da marka olmadı ama buradan sesleniyoruz. akış olan arabayı da överiz bir dahaki program. Aynen yani demek ki övülüyor. Hocam sponsor. Ben Togo övmeyi çok isterim bu arada. Denk gelirse. Hiç. Ne kullanıyorsun araç? Araç benimki İzmir'de pandemiden dolayı ailede. Hanımınkini kullanıyorum da marka model benzer Volkswagen'ciyiz biz. Bu arada abi fragmana koysunlar. 2 satır futbol konuşalım. Tamam. Fenerbahçe'nin kazandığı bir hafta oldu. Kutlarım Fenerbahçe. Aynen. Genelde zaten Fenerbahçe'nin kazandığı ve feci yenildiği haftalar reyting yapıyor. Çocukluğumdan beri haftaların çoğunda Fenerbahçe kazanır. Benim futbola dair böyle bir bakış açım var. Galatasaray da kazanır. Öyledir. Öyledir. Ama Sıklıkla Beşiktaş'ın da kazandığını görmüşüzdür. net. 3 büyüklerin zaten güzelliği o. Yani amatörde FIFA oynar. Neden gibi. büyük olduklarının adeta Biraz da. cevabı gibi sonuçlar alır. Biraz da. Ama Fenerbahçe ile ilgili yine saha dışı gündem yer diyorum ben. Kaleciye kaptanlık veriyorsun, kontratı uzatmıyorsun. Süperstarına 10 numarayı veriyorsun. Yarım saat oynatmıyorsun. Yani hoca her geçen gün biraz daha Adnan Şenses'e dönüyor tip fark etmişsin. Yolda düşündüm. Arda'yı Süper Lig'de şu an 18 takım var. İlk 11'de oynatmayacak hoca ve takım var mı? Yok. Bu çok acayip geliyor. Serie A'da konuş. Juventus'u sayarsın, Inter'i sayarsın ki Inter Mkhitaryan'ın yerine oynatır. Bak Milan net oynatır Brahim Diaz'ın yerine. Avrupa hiç topuna çok girmem. Çünkü orada hiç göremedik ya çocuğu. Ama Türkiye topunda gördük. Türkiye topu için iyi topçu. Tabii canım. Yani mesela şu an Beşiktaş'ta olsa oynamaz mı? Ya da Galatasaray'da olsa Net oynamaz mı? oynar. Bir de yerli herif yani. Oradan da seni rahatlatıyor ya. Abi Beşiktaş'ta orta sahada kim oynuyor? Salih'in yerine koy. Getson'u çek geri. 10 numaraya bunu koy. Aslanlar gibi oynar. Yani Türkiye'de tek oynamayacağı takımda çocuk. Evet. O da yani kim olsa oynatır. Şu an Fenerbahçe'ye ne lazım diyorlar. Bütün yorumcular şunu söylüyor. Abi yaratıcı, araya bir top atıp bir şey çözecek adam lazım. Girdi Hatay maçında işte duman etti. Hatay maçı mıydı o? Fener'in Arda Geldiği girdikten son sonra dakika döndü. Hatay'daki Girdi maç. duman etti. Ferdi ile onun dışında zaten Antep bu arada ya. Antep mi? Antep. Hatay'la bu hafta O Süper Lig bilmeyiz ama ya hep gırgır olur. Fener'i oradan bu sene Galatasaray götürür. Bu sene Galatasaray götürür. Ya bu sene Galatasaray götürür lafı da çok şey oldu ya. Ben farklı bir şey diyorum. Bu sene koç burçlarının senesi falan diye. Niye abi? Herkes Galatasaray götürür demeye başladı. Bunu ilk ben demiştim. Artık bu laftan sıkılmaya başladım. Evet. Bu sene Galatasaray götüremez gibi iddialı bir giriş yapayım. Bu Fenerbahçe uçuyor denirken sen yayınlarda hoca bu kadro başka kadro diyordun hakikaten. Mesela ben Galatasaraylıyım ben demiyordum. Ama harbi uçuyordu. Ben bu seneki Galatasaray götüremez. Kim götürecek? Şenol Hoca bir özgüven mi getirdi hoca? Bu sene lig bitmeye de bilir. Başka işler de var. Bu sene sanki bu senede kimsenin şampiyon olmayacağı bir hava almıyor musun? Ben geçen Bu sene Mayıs'ta bir tek o seçimi kazanan parti kutlama yapar. Onun dışında kimse kutlama yapacak gibi hissetmiyorum. Orada büyük dert var. 14 Mayıs seçim tarihi değil mi? Ama lig çok daha sonra bitiyor galiba. 21'i derbi var.
28'i de ikinci tur kalırsa. Yani orada mesela diyorlar ya bu Covid aşıları kalp krizi falan yapıyor bilmem ne, dikkat edin. Esas siz yani memleketin, Yapmıyor bu arada. yani ben de inanmıyorum. 55 tane falan oldum ben. Ben tıbba güveniyorum ya. Sen tıbba güvenmiyorsun ya. Ben tıbba güveniyorum. Ben doktorlara çok... İlaç sektörüyle çok iyiyim ya. Ben doktorlarla kötüyüm. Özellikle hoca şu, yani ikimiz de müzdaribiz. Ben sabah kaşıkla süt içtim ya. Yani bunu zaten yapsam ben, yani bu kondisyonda yemek yiyebiliyor olsam zaten doktora gitmeye ihtiyacım kalmaz. Sizin işin bu kısmını biraz daha çözmeniz gerekmiyor mu? Abi ben ilaç sektörüne güveniyorum ama artık doktorlara kalbim kapalı. Benim de öyle. Yani bana acıkınca salatalık ye diyen adama benimle alay eder bir üslupla. Lan ben acıkınca salatalık yemediğim için buradayım arkadaş. Katılıyorum. Bana öyle bir ilaç ver ki başka bir şey yiyeyim, salatalık etkisi yaratsın bende. Yani doktorlardan Yokum ya. çok fena Mustafa Sarp vibe'ı alıyorum. Yana ver, geriye ver. Yok, doktorlardan aldığım vibe'ı söyleyeyim mi sana? Hamza olur. Her maç Yasin atsın, Muslera tutsun. Ondan sonra şampiyon oldum. Ben yemeyeyim, yürüyüş yapayım. Sen beni kilo verdin. Bir de- Böyle bir şey yok ya. Şey çok sorulmaya başladı bana. Herhalde yaş biraz geçtikçe soruluyor. Ailede bu var mı? Yani ben hayatta düzeltememi baştan veriyor. Bana buna geldin ama senin ailede böyle bir şey varsa ben de kurtaramam. O zaman ben niye sana geldim? Ben gideyim nüfus müdürlüğüne bakayım sülalede kim neden öldü. O çok özellikle Abi ne önemi var bir de ya? Ailede bu var mı? Var. O zaman ekmeğe devamsın. Yani ailede bu yok. Sen gizli gizli yiyorsun o zaman. Ahlaksız herif mi yani? Ne? Hani mesela ailede bu var. Ben şeyi merak ediyorum. Yani bazı soruların cevaplarının bana sonra hani bunu dersen başıma ne gelir? Bunu dersen başıma ne gelir? Ailede var. Ya o zaman Hasan Bey, benden size tavsiye. Siz bu kiloyu falan veremezsiniz. Aynen yiyin. Gittiği yere kadar. Bu A planı. B. Ailemde böyle bir şey yok. O zaman Hasan Bey biraz spor falan, siz biraz aşırmışsınız kendinizi. Yani mesela ailemde var desem benden umudu kesiyor muyuz? ya genetik yatkınlık diyor. İyi de hoca yani genetik yatkınlık belli. Boz benim genetiğimi, abuk subuk pudingler verip çocukları şey yaptınız. Aynen, koyun kopyalamayı biliyorsunuz beyler. Çocuklar C harfine benziyor. Yeni doğan çocuklar kötü mama yemekten. Benim genetiği de boz abi. Şişmanlık geni varsa al baba. Ne kadar zor olabilir şişmanlık genini benden Her... almak? Ya hakikaten tıp sektöründe net daldığımız bir Ya yer bak bu. sana yemin ederim var ya, diyetisyenleri neye benzetiyor biliyor musun? Uğur Şahin'in ya maske takın uzak durun birbirinizden demesi gibi. Ya abi az ye diyerek bu işi bir yerin sonuna getiremeyiz ya. Bak adam maske tak demedi. Tak bir şey buldu. Tak çaktı bize. Ha, belki çiplendik. Belki bende şu an bir sinyal alıcı var. Ama canın sağ olsun ya, hastalıktan ölmedik abi. Bir de Ben sinyal alıcımla mutluyum. Ama bir sinyal daha çak. Kilo işini de halleder. ya bir de adam şunu da diyor, bak hak etmek lazım benden fedakarlığı. Diyor ki bak ben sana yaptım aşıyı, sen yine de çok yüz göz olma diyor. Ben o adamı dinlerim. Tabii. Koray'ım ben sana aşıyı yaptım. Sen arada hamburger ye ama ketçabı az sık. Burcu ketçabı azalt. Ben okeyim, ben varım. Burcu ketçabı dedi. Ya Burcu ketçabı iptal ettik mesela. Burcu ketçabı iptal eden birkaç bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Yak söylemeyeyim. Söyle ne O olacak? teneke ketçaptı değil mi Burcu ketçabı? Evet. Ne güzel olurdu. Kantin tostçusunda. Of. Onlar da o müdüre falan ne yapardı ya? Bazen nöbetçi öğrenci olurduk. Müdüre bir tost giderdi. Domino's pizza biz alırdık. Boş ekmek. Ulan bu kadar. Orada gördük be adaletsizliği. Biz adaletsizliği Ali Palabıyık'ta falan görmedik ki. Kantincide gördük. Ya biz diyorlar ya biz devleti burada tanıdık diye. Türkiye'deki Siyasetçiler. en adil kurumu söyleyeyim mi? Buyur. Merkez Hakem Kurumu. Türkiye'de hiçbir yerde adalet yok abi. En azından burada biraz olsun var. Ben hakemlerimizin sonuna kadar arkasındayım. Hepsine de helal olsun. Bir tek adam var. Ben onu her hafta burada konuk edeceğim. Kim o? Sözlerimle. Zumbacı. O enteresan. Adam VAR'a gidiyor. Adama VAR'dan diyorlar ki başkan bu offside, golü iptal et. Dönüyor, offside diyor. Vücut yapıyor, offside diyor. Gol yok diyor. Ve adamın hakemlik hayatı bitiyor. Güvenmek miydi suçu? Sevmek miydi? Net. Bir de Diyorlar ki niye çizgiyi sormadı? Madem offside. Çizgiyi çekti. Ulan Sivas soğuğunda.
Onlar o çizgiyi çekene kadar Erkan Özdemir orada donar ya. Aynen. Okan Buruk falan kısaldı Sivas'ta ya. Ki ya işi O zor. kadar kısa değildi. Çekti harbi. Kısaydı ama. Sivas deplasmanından sonra bir tık daha kısa. Yanındaki yardımcıya göre kontrol ediyorum. Okan Buruk biraz daha kısaldı Sivas'ta. Net. Ya adam dedi ki offside'sa tamam çalalım da bir hemen gidelim dedi ya. Net. Benim bir de O adamın hakemlik hayatını bitmesi burada makarasız saçma buldum. Yani varı uyan adamın hakemlik hayatının bitmesi bana inanılmaz. onun da mı bitti ya? Ya bitmedi de. Özgüç Türkalp'in net Biraz bitti. dinlendirelim sizi oldu. Abi niye dinleniyor adam? Ha bir de idmanla düzelmez mi bu işler? Beşiktaş maçındaki hakemin hatası ben gördüm ama o adam kendini yere atıyor. Kafa teması var ama düşecek kadar kaliteli bir temas değil. Bu benim görüşümdür. Ben sarı veriyorum diyor. Bu adamın doğrusuyla yanlışıyla yargılarsın. Ama Erkan Özdemir'in fikri bile yok ya. Biraz da sıkıntı orada ama. Ya kardeşim diyor var mı offside? Babacım var. Bak Ver veriyorum. baba. Vereyim mi offside'ı? Ver gülüm. O zaten neden çağrıldığını da anlamadı. Offside'de hakem çağrılmıyor ki. Var. Aa evet niye çağrıldı aslında? O zaten Orada tüm olay vardı ya. VAR kayıtları açıklandı ya. Benim en güldüğüm şey bir offside'ımsı falan mevzusu. Sevgili Özgüç Türkalp, yani sen verilebilecek bütün yanlış kararları verdin Türk futbolunda bugüne Olabilir kadar. ya. Yaşamıyor muyuz bunları? Bu kanalda Mete Ben Pamukkale Jumbo bileti aldım. Pamukkale ile olan bütün bağı kesiyorum burada bu arada. Adaletsizlik. Özgür Türkalp'te değil abi. Türkiye'nin yani Pamukkale Jumbo'sunda bile öyle. Pamukkale Jumbo bileti aldım. Pamukkale Jumbo normalden 50 lira fazla. Buradan sesleniyorum Pamukkale'ye. Bir otobüs geldi düz Pamukkale. Dediler ki Pamukkale Jumbo bozuldu. Eyvallah. Bizim arızaya saygımız çocukluğumuzdan beri en üst seviyededir. Biz köy hizmetlerinin kötü otobüsleriyle ilkokulda okulumuza gittik geldik. Köy hizmetlerine de selam. Kapattılar ya Tarım Bakanlığı oldu. Yani selam olsun yani. O sarı lacivert otobüslerde büyüdük biz. Serhat Akın'dan daha fazla benim sarı lacivert otobüse binmişliğim vardır bu arada. Biz o otobüslerde büyüdük. Hayatı gördük. Bozuk dediler miydi? Biz çocuk aklımızla annem ben iterdik otobüsü. Biz o bozuğa saygımız sonsuz. Abi ikram kutusu bir geldi. Bir de ne göreyim? Her Pamukkale Jumbo'da olan üçgen sandviçler yok. Ya otobüs bozuldu da üçgen sandviçler nerede? Otobüs bozuldu. Sonuna kadar saygım var otobüsüz bozuldu. Motordur, şanzımandır, debriyajdır bildiğim şeyler bunlar arabalara dahil. Birkaç tane bir tekerlektir. Yani, diferansiyel yok alakası. geçtim beni şu an. Peki o aradaki o şeyleri niye alamadım? İki araba arasındaki geçiş sırasında sandviçleri niye o arabaya transport edemedik? ikişer ikişer vermesi lazım. Normal otobüsü veremedik. Size 3 sandviç Diyor ki seçtiğinizi alın. yazıhaneye gidin diyor. Aradaki fiyat farkını alın. Bu parada ben olsam zaten. Bak ben buradan sesleniyorum Pamukkale. Ben 50 lirasında değilim abi. Hiçbir zaman hayatımın hiçbir döneminde 50 lirasında olmadım. Ama bana o sandviçi vermediniz ya. Ben orada bitiyorum işte. Çok tüzel kişilik müşteriyi böyle kaybediyor. Bak ben uçaktan korkan bir adamım. Normalde hep biniyordum. Jumbo ile geliyordum. Uçak korkumu yendim ya bu yapılan saygısızlık yüzünden. artık TY'deyim. Pamukkale ile falan köprüleri tamamen attık ama. Burada Kamil Koç'a yanlarız. Ne şirketti be. hakeme geri döneceğim. Mete Kalkavan'ın saçlara gereksiz yüklenildiğini düşünüyorum. Harbi neydi o Batuhan Karadeniz'in yaptığı açıklamalar Natspor ekranlarında hiç sevenim yok mu hocam? Burada bizi de gömeriz. Onu söyleyeyim. Burada deli gibi Natspor eleştirisi gelir bu arada. Yani Ya Batuhan Karadeniz. Kıskanma. hiç. Emektir o saçlar. Senin o 3 elini bir iki şöyle yapmanlı saçına benzemez. O adamın saçlarında emek var. Ben Evet. bayıldım saçlarına. Mete Hoca aynen devam. Burada bir markayı daha karşımıza almadan Kimi alıyoruz? inanılmaz Lego saçına benziyor saç. Lego bu arada bir şeyler yollarsa Artık şuraya bir... Mesela Lego'nun Türkiye pazarında bayağı para da harcar. Hani biz ajansçılıktan biliyorum. Bir Mete Kalkavan yapılır. ben Mete Kalkavan değil de mesela Lego'dan şey istiyorum. Niye 3 büyüklerine stat yok? Abi millet deli gibi Fenerli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı değil mi bu ülkede? Çok güzel Santiago Bernabéu Vodafone var. Arena seti istiyoruz mesela. Ben evimde isterim mesela Vodafone Arena'nın setini Beşiktaşlı olarak. Sana bir tane TT Arena almam yok mu doğum gününde? Ama bunları biz söylüyorsak bize zaten bunlar gelmeli diye düşünüyorum. Fuat abi. Fuat abi. Fuat abi Legocu mu?
Fuat abi de deli kalem koleksiyonu. Ne diyorsun ya? Dünya Kupası yayınından önce şey yazıyordum böyle işte A grubu B grubu. Normalde hiç yani buradaki şeye çok nadir karışır. Başımda durdu. Beni de kırmak istemiyor ilk yayında. Yani çocukların özgüvenini yere çalmayayım Dünya Kupası öncesi. Koraycığım elle yazacaksan ya çok güzel yazacaksın ya çok çirkin yazacaksın dedi. Fuat abi dedim çok çirkin yazamadın mı? Çok çirkin bile yazamadın dedi. Elle tık 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 girdi. Çok dikkatli yazı işinde. Yazısı nasıl? He? Yazısı. Allah burada şimdi kendimizi yakmayalım da Fuat abi tahtaya çirkin yazmayı başardı diyeyim. Öyle söyleyeyim tahtada. Sen çirkin de mi yazamadın? Ben yazamadım. Benim Yani yazı da çok kötüdür ya. Ben bir de Benim okuma yazma bildiğime babam uzun süre inanmadı. Benim yazı o kadar kötü ya. Benim yazım bayağı kötü. Son yıllarda ama bir ajanda tutuyorum. Son yıllarda değil, son yılda. 2022'de ajanda tuttum. Senin gündem yoğun. Ajandamın bütün sayfaları dolu abi. Baştan sona. Ama yazım biraz düzeldi. Tabii. İdmanla düzeliyor her şey. Yazmadık. Çocukken öğretmenlerimiz çok derdi. Oğlum yaz oğlum yaz. Yazmadık. Abi transfer gündemi var. Güzel. Tam benlik gündemlerdir. Ben futbolu sevmem. Transferi sevdiğim kadar. Yani kafa kafayadır. Ya burada cool yaptım biraz. Ha, Yani falan yaptım. Bence transferde sen büyük transfercisin. Ya, yok çok takip ederim. Sen Snyder geldiğinde bir hafta uyuyamayan. Var. Baroşlar, Keita'lar o dönem daha kötüydüm de benim yaz tatillerine çok denk geliyor. Hanım şikayetçi. Böyle işte bütün sene çalışılmış, denize girilecek, bilmem ne yapılacak. Ben de sürekli Sen orada şezlongda harbi sayfa Aynen. yeniliyor. Ya ayrıca Icardi golden skillsim açıktır yanda yani. Ya ben geçen sene bir hafta tatile gittim. Ben her gün yayın yapıyorum ya. Bir hafta tatile gittim. O tatilde de bir halt yedim. Ve float yaptım. Dedim ki bakın bu sene bu takım bu kadar iyi değil. Premier Lig falan diye gazlıyorsunuz birbirinizi. Beşiktaş'tan hiçbir şey olmaz falan filan. Abi bir linç yedim. Sonra düşündüm etrafıma bak. Ulan 10 metre önümde deniz var. Ve 3 gün sonra yok. 1 sene boyunca yayın yapacağım. Işığın önünde her akşam. Lan şurayı yaşasana. Yani Benim sen o de- flood'u yapınca Ahmet Nur Çebi Hasan'ım böyle mi demiş? Transferler iptal. Lan başka 5 adam alıyoruz. Hem öyle bir şey olmayacak ki yani. Adam yine bildiğini okuyacak. Ulan denizine girsene. Twitter'a bir hafta sonra baksana. Yediğim 10 küfrün 8'i yaz tatilinde benim de. Çok Bir de yoğun, boşa yiyoruz. yoğun çalışan adama rahat batıyor. Evet. O aksiyonu arıyor. Ya millet orada işte açmış göbeğini, güneşleniyor Abi, falan. abi, Sen yaşasana orayı. kaşınıyorsun orada, anladın mı? Ya ben bir aksiyona Bir de gireceğim. bende hep şey oluyor. Ben transferlerin hepsini kaçırdım. Yani Mario Gomez'de de o Twitter timeline'ında yoktum. Bir benzinlikte böyle bir uzun yoldaydım yine. Benzinlikte bir baktım. Aa Mario Gomez gelmiş. Millet makarayı yapmış. Şakalar bitmiş. Favlar alınmış. Çok kötü. Herkes evine dağım. Artık hani nerede bu orta saha lan falan gibi bir hani Gomez işi bitmiş. Ben öyle fark ettim. Mehmet Topuz'da da Beşiktaş aldı, Fener aldı mavrasını kaçırdım. Ya ben bütün o harareti kaçırdım. Bende artık hep şey korkusu oluyor. Ya şimdi 2 saattir bu Twitter'a baktık transfer düşmedi. Kapatırız yar ya. Net oluyor değil mi? Oluyor ya. Bende o korku oluyor. Ve kapatamıyorsun. Benim Transfer döneminde. bir tatilimi Dursun Özbek öyle yedi. Bizim Eren Derdiyok'la sezona girdiğimiz bir şey vardı. Abdurrahim Albayrak var ya, Tayfun Taliboğlu gibi gezdi o sene. Çin'e iniyor, biriyle fotoğraf çektiriyor, bilmem nereye iniyor bir şey. Ya bunlar bir 9 numara getirecek. Biz de Alanın menajeriyle tekme tokat kavga ettiler falan gibi haberler var. aynen. Gözümde sürekli canlanan manzara Alan'ın menajeriyle Abdurrahim Albayrak kavga ediyor. Alan ayırıyor beyler koca adam. Ki orada da ya alan yer. Yani Abdurrahim Albayrak falan eller meller kocaman döver yani. Abdurrahim Albayrak bir de eski minibüsçü galiba. Üf, sekmez. Bütün Çin'i döver. Levyeci. Neyse abi sürekli birileri gelecek ve deadline'a tam yakın çıkmışım tatile. Timeline refresh edim. Ne denize girebildim ne bir santrfor görebildim. Ondan sonra Levent Nazifoğlu çıktı. Eren Derdiyok Lewandowski'den iyi bizce dedi, kapattık onu. Ya bunu mesela 20 Temmuz'da deseler. Ya biz Eren derdi yok artık arkadaşlar. Biz bu adama güveniyoruz. Ne forveti deseler. Bak kendi golümün için de söylüyorum bunu. Ya bir adam alıyorlar mesela. Diyorlar ki transfer Beşiktaş'ta biter mi? Bitti diyenin bilmem ne. Yağdıracağız diyorlar. Sen de diyorsun ki tamam yağdırılacaksa ben de ona göre kovamı tencereme alayım da su doldurayım bu yağmurdan diyorsun. Abi yağış olmuyor ve şey diyorlar. Bu sene barajlar dolu zaten.
Aynen. Fenerbahçe'nin Batshuayi. Yağacak deme abi o zaman. Aynen. Batshuayi işi Fener'in aynı. Sene başı gelse. Tabii. mis Kimse bir gibi laf mahalle. etmez. Aynen. O gelecek, bu gelecek. İşte gol tanrısı yolda. Geliyor Batshuayi. Maxi Gomez'i Trabzon alıyor. Stopere uçak biletini alıyorsun. Adam geliyor Beşiktaş'a. O da çok iyi olmuş vardı uçak biletleri. Neyse. Bir de oradan vurmayalım. Ama harbi Ali Koç'un büyük desteği olmuş. Peki Tayyip Talha ekonomi sınıfı mı uçmuştur? Valla Topçular ekonomi sınıfı uçuyor abi ya. uçuyor. Yani biz İzmir İstanbul denk geliyoruz. Çok tatilde şey olduğu için hafta sonu kaçan oluyor uçuyorlar. Ama o şeyden işte Batuhan Karadeniz anlattı ya adam 45'te çıkmış Sivas'tan uçağa binmiş gelmiş. O hangi bilet olduğuna bakmaz. Öyle bilet bulamamaktan. Bu sefer de uçakta Türkiye eşofmanlı bir antrenör ve yanında da korkunç iri bir adam gördüm. Alter Gülle falan o tarz bir şey. Yani milli sporcuydu belli. Hemen yanımdaydı. Ya adamı ilk gördüm benim yanımda bir boşluk vardı. Ya dedim ki burayı almış. Her yeri almış ol da burayı almamış ol dedim yani. Orayı almamış. Benim yanımda başka biri oturdu. Ama tam yanımda oturdu. Sandviçten 3 tane falan yedi. Yer. Onları görmemezlik yapmadı. Helal olsun abi milli sporcu. Hiç. TY'nin bütün sandviçleri feda olsun. Haberi de vardır zaten. Ya bana Kabineti kaldığı diye. sürece istediği kadar. Yani milli sporcu ama benim sandviçimi de yedirtmem. İndiği yerde yesin yani. Ben o konuda çok hassasım yani. İkramımı yemesin de. Hiç bizim rızkımıza dokunmasın. Ben Viyana'ya ilk gidişimde yanında Veli Kavlak oturuyordu. Yanımda. Bende feda tişörtü var. Üf. Veli Kavlak oturuyor. Heyecandan kafayı yedim. Veli Kavlak'ın da yanında bir kız oturuyor. Tamam mı? Başladılar muhabbet etmeye. Normal. Sen ne yapıyorsun? İşte ben dedi Viyana'da okumaya gidiyorum dedi kız. İşte orada dedi İstanbul'da yaşıyorum ama dedi normalde Viyana'da okumaya gidiyorum falan filan. Kız Veli Kavlak dedi ki sen nerede yaşıyorsun dedi Veli'ye. Veli dedi ki ya ben İstanbul'da yaşıyorum ama dedi şimdi Avusturya'ya gidiyorum. Orada doğdum büyüdüm. Ha sen ne iş yapıyorsun ya dedi. Veli dedi ki ben futbolcuyum. Beşiktaş 4'te 4 yapmış bu arada ligde. Devreye girmiş lider Bilic'le. Yani kesin şampiyonuz. O kafalıyım. Veli dedi ki kıza ben futbolcuyum dedi. Hadi ya dedi. Benim de çok futbolcu arkadaşım var. İstanbul'da dedi amatör kümede. Belki dedi tanıyorsundur dedi. Veli ya sanmıyorum falan filan yaptı. Sonra sen hangi takımdasın dedi. Veli böyle şey oldu artık yani. Çok üzüldü Veli. Beşiktaş dedi. Kızın gözler bir anda fantezi gibi açıldı. İnanamadı kız yani Beşiktaş'ta oynadığına. Orada Veli'ye acayip üzülmüştüm ya. İndiği yerde Fenerbahçe formalı bir aile vardı. O çok komiğime gitmişti. Veli ile fotoğraf çektiriyorlar. Tanıyorlar Veli'yi. Veli'ye bir fotoğraf çektirelim. Biz de Fenerliyiz ama falan yaptı kadın böyle. Fotoğraf çektirdiler. Kim oluyor bu sene şampiyon? Kadın da böyle Veli ile alay ediyor. Veli ile oynuyor kadın. Gıcık bir Zaten kadın diyor. travmadan inmiş adam. Adam büyük travma bu arada. İkramı yemedi Veli. O kadar kötüydü durumu. Ben mesela O kadar da değil. Veli'nin ikrama taktık kafayı da neyse. Yani bana da sekmedi Veli'nin ikram. Sonra uçaktan indikten sonra ben Veli'yi hiç rahatsız etmedim bu arada. Sadece uçaktan inince benim feda tişörtümü gördü. Aa Beşiktaşlısın. İlk o bana mesela laf attı. Ben adam futbolcu adam. Bir de böyle bir travma yaşadığını da belli etmeyeyim dedim. Hani duymadan yani, sen de mi buradasın Veli abi gibi olsun istedim. Beşiktaşlı mısın ya falan filan işte bilmem ne muhabbet ettik. Sonra işte o kadını gördü. Gıcık kadını. Ya Veli fotoğraf bilmem ne yapıyor kadın. En son kadın Veli'yi o kadar sinirlendik ki Veli şey dedi. Kadın şey diyor. Veli kim oluyor bu sene şampiyon? Siz olacak mısınız? Hani şey öyle küçük çocuk eline gibi. Siz misiniz şampiyon falan yapıyor Veli. Bir de 4'te 4 yapmış. Türkiye Süper Lig'de takımın en önemli oyuncusu Veli yani. Veli çok sinirlendi. Bilmiyorum ama dedi Fener olmasın da kim olursa olsun dedi. Sinirlendi geliyor. İlk Kulüpler Birliği toplantısında Ümraniye Başkanı. Veli çok böyle bulilendi böyle. Ama kadın güldü falan bir şey demedi. Ya daha ne diyecek zaten. Çocuk zaten mahvoldu uçakta yani. Ben zaten ondan sonra Beşiktaş'ta düşüş başladı. Döndü Galatasaray'a yenildi. Burada Veli pas yaptı işte Burak Yılmaz el kapalı açık aldı önüne golü attı. Yani tam travmalar. Yani Veli için kariyer Uçakta nerede düşüşe başladı. geçti. O uçakta kızın ne iş yapıyorsun? Benim de amatörde arkadaşlarım var dediği yerde geçti. Yani. Senin kadar iyi değil de ben de kısa boylu olduğumu böyle bir futbollu uçak hatırasında anladım. Bindim
İstanbul-İzmir geleceğim. Paris Saint-Germain eşofmanlı çok yakışıklı bir herif bindi. Oturdu. Arkadan tak 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 birileri daha bindi. Çocuklar hep benden uzun. Fransızcam da var. Ama hem çok uykusuzum hem de keyifsizim. Güvenir misin Fransızcana? Hiç güvenmem. Turist Ama falan görsen. sıkıntıya girdim mi konuşurum. Turist görsen mesela bir hafif girer misin? Sağ solu karıştırıyorum ben. Yani adres tarif ederken sol, gauche, sağ, droite ya da tam tersi işte. Hep nereye tarif etsem yanlış gidiyorlar yani. Bak yine karıştırmış olabilirim. Ama sıkıntıya düşsem her şeyi isterim yani. Fransa'ya gitsek aç kalmayız. Ondan sonra sende de Almanca var herhalde. Bende de var da onu işten sana sordum işte. Ben mesela ya arkadaşlar Almanmış bir konuş da şey yapsınlar dedikleri zaman ya lan bu iş niye bize kaldı falan olurum yani. Bende de öyle. Net öyle. Mesela hani CV'de Fransızca yazıyor. Fransız bir oyun firmasıyla konuşurken İngilizce konuşuruz. Öyle söyleyeyim. Neyse muhabbet açmadım. Ama İzmir'de de programım var. Oğuzcan'la gezeceğiz. U12 turnuvası vardı Altınordu'nun. Ama binen bütün çocuklar uçakta benden uzun. Böyle böyle çocuklar. Böyle böyle. U12 takımının teknik direktörüymüş. Bütün U12 yarısı benden uzundu. Ama orada Türkler de vardı. Altınordu çok güzel yapıyor işi. İsveçli çocuklar her bir U12 bizimkilerde bazılarında bıyıkları terlemişti U12'nin. Bizde öyle bir sıkıntı da var yani. Çocuklar geç başlıyor futbola diyelim. Öyle diyelim yani. Bizde nüfus müdürleriyle kulüplerin arası çok. 2015 yaz. 2006 kaç yazalım? 1 Ocak yaz. Çok da küçük yazma. 1 Ocak. 2006 1 Ocak yaz. Çok işler oluyor yani. Evet. Bu arada o çocuklar da mesela genetiği oynanmış. Genetikten bahsediyorduk ya. Ulan çocuklar öyle mamalar yok ki şimdi 10 yaşındaki çocuk abi diyorsun. Bizim genlerle niye oynanmıyor? Ya ben harbiden çok takığım bilime ya. Ben bilimle de karşı karşıya en gelmek istemediğim platform ya. En seven adamım bilimi. Yani burada kendime bir başlık seçsem derim ki bilimi en seven insan benim. Ama bilim beni hep yarı orada bırakıyor. Net. Bilim bana salatalık ye diyor. Ben onu o kadar severken. Bilim 1,5 yıl maskeden zehirlendik ya. Evet abi o maske işleri neydi ya? Bu arada maske de açık havada takma işi Türkiye'de vardı ya. O iş Avrupa'da falan o kadar erken bitti ki açık hava. Ben Türkiye'de insanların açık havada maske takmasını falan Avrupa'da yaşadığım dönem ulan niye takıyor millet açık havada falan oluyordum yani. Çünkü Avrupa'da neredeyse hiçbir zaman sokaklarda maske takın işi olmadı. O biraz yönlendirmeden kaynaklı oldu. Bu tam Çin'de patladı. Oyun fuarı vardı. İşte GIST sanırım adı. Gaming İstanbul. Oyun sektöründe çalışıp da fuarda adını bilmemem iyi oldu İstanbul'daki tek oyun fuarının. Gittik Çinli müşterilerle konuşacağız. Türkiye'de oyun tanıtacaklar. Çocuklar Türk mühendis. Bir tanesi abi işte ben dün daha orada partideydik. Ben Wuhan'a böyle girerim şimdi. Benim hiçbir problemim yok diyordu. Diğeri gözümüze bakmıyordu Covid olur diye. Orada bizim WhatsApp gibi WeChat diye bir uygulama varmış. WeChat'te de bu işte algoritmalar var ya YouTube'da da işte sen mesela FM oynayan insanların önüne düşüyorsun. FM kariyerin video. Orada da öyle bir algoritma varmış. İşte tanıdığın ettiğin öyle insanlarsa korkan insanlarsa sürekli o tarz haber pompalanıyor sana. Kredi kartın bile WeChat'tenmiş ya. Öyle tak diye basıyorsun geçiyorsun. Akbil makbil hepsi öyle. 2 tane aynı şirkette çalışan aynı yaşlarda adam biri kafa atıyor virüse. Diğeri ben kedimi bıraktım geldim. Ne yapacağımı bilmiyorum diyor. Ben dönmem Çin'e diyor mesela. O tamamen Avrupa'da daha fazla haber alabiliyorlardır. Avrupa'da marketlerde takın işi oluyor. Yani marketlere girerken hani gösteriyor adam hani yukarı kaldırın gibilerden. Ama sokaklar, parklar yani hiçbir insanın uyarıldığını bilmiyorum. Bir iki tane çok kalabalık caddede geldiğini hatırlıyorum ama. Yani maske takın o caddelerde gibi bir şey olduğunu hatırlıyorum ama mesela annem diyordu markete gidiyoruz işte sokakta falan da takıyoruz maskeni sen de tak olur mu falan diyordu hani böyle. Öyle inanmış yani. Sokakta da geçeceğine inanmış. Marketten gelen ürünü kapıda bekletme virüsünü kırma işi oldu mu sende? Yok be abi bizde. Ben de buradan eşime... Biz virüsünü bol koyun da belki bir iki bir şey olur. Vücuda bir dirhem gelir. Ben biraz da şey kafasındaydım. Ya biz bu virüsü az alalım.
Kıtlama Sende götürüyor. oldu, sende oldu mu? Ben şöyle düşünüyordum. Ya bu aşı bulunmaz. Uğur Hoca bizi bozdu bu arada. Bir gün sen ben Uğur Hoca yok mu o Süper Lig? Net. Okan Hoca doğru aşıyı buldu. Öyle bir sohbetimiz yok mu Uğur Hoca? Fener'in bağışıklık bozuldu. En sevdiğim gurbetçi 11. Uğur Şahin'le. Of. Yıldıray'ı koymuyor. Burada kavga ediyoruz. Ne biçim adamsın. İlk aşını yap. Toptan anlamıyor. Abi bir şey söyleyeceğim. Seni ben güle güle mi acaba aşağı doğru çektim? Birazcık da kamera arkası arkadaşlar. Şimdi bu adam biraz aşağıya itti de. Şimdi ben bu konuyu bir anda geçip Covid'e gelemiyorum. Sen güle güle mi aşağı? Olabilir. Benim aşağı inmemem de garip senin elim. Demek ki benim şakalar bu bölüm. Hayır. Eğer bu iş bir ağırlık işi ise benimki Fuat Aktan oturdu. Tabii. Bazı programlardan teklif aldığım zaman çaktırmadan bir önceki bölümde oturulan koltuklara bakıyorum. Bende öyle bir huy var. Ben mesela bir restorana davet edildiğim zaman restoranı Google'a yazıp sandalyelerine bakıyorum. Çok iyi uymuş ya. Plastik sandalye ise gelemeyeceğim abi. Bağırsak enfeksiyonu geçirdim diyorum. Peki Plastik sandalyeye oturamam. bu mudur? Bir yere gitme istememe yalanın hastalık mıdır hep? Ya çünkü mesela bağırsak enfeksiyonu dedikten sonra adamdan şey gelmiyor ya. Bir yetişkin bezi çöz de gel. Gitmeyeceksin oraya. Yani orada ısrar olmuyor ama mesela şeyde ısrar oluyor mesela. Abi ben pek modum yok ya. Gel o zaman burada makara muhabbet olur der. Ama bağırsak enfeksiyonunda şey demez ki ya gel ya patates kaynatırız sana. Ben genelde yalanı işe dayıyorum. Abi şu saatte şunu çalışmam lazım. Oy Ya Koray'ım en tehlikelisini yap. yarın sabah çalışırsın. Heh. Abi sabah da 9'da şununla toplantım var aldın mı? Sen ama bak çok Lanet yanlış gitsin yapıyorsun. geliyor. Sen o taşı derede 2 sektiriyorsun. 2 sektirme yalana çok şeydir. Tekte bitireceksin. Doğru çünkü Abi kaza geçirdim Şişli Etval'deyim. Hani ikinci soru sana artık ya Koray'ım ne kaldıysa geriye onunla gel değil. Hani artık sen Şişli Etval'desin. Tekte bitirmen lazım bahaneyi. Sen bahaneyi çiftliyorsun. Abi sabah da oraya gideceğiz. Öyle değil. Bahane sıktım öyle bitti. vurucu olmalı ki yani. Abi Acun Ilıcalı aradı Dominik'e gidiyorum. Bana 10 gün sonra yazayım. Bir de benim şimdi yeni böyle bir skill açıldığı için artık bu Senin bahaneyi de kafa daha ekledim. rahat. Abi Dominik'teyim şu an. Bir de bende şey oluyor. İş var diye yalanı söylüyorum. Ondan sonra PlayStation'da online görüyor. Oyun oynarken tweet'i görüyor. Bilmem ne Çok görüyor. tehlikeli. Bayağı da yoğun çalışıyormuşsun diye tribünde Çok yiyorum. tehlikeli iş. Var mı PlayStation işleri çok? Üf, günde 4 FIFA'da saatten mısın? az oyun oynamam. Ultimate Team misin? Hepsinde varım. Ultimate Team'e büyük düştüm ya. Bu sene ama erken sıkılırsın. Toti bekliyorum. Ya herkes çok şey oldu. Bütün Buradan Rev 9 Emre'ye sesleniyorum. Emre bu şeymeyi nasıl açacağız? O Modric'i falan nasıl açacağız? Bunun bir yöntemi falan var mı? Gir çık falan diyorlardı bir ara. Rev 9 Emre bir yardımcı ol. Ege Erseven. bunlar Biz hep paketlerden çok kötü. Hep Ruben Diaz geliyor bana. Bende de bir tane Alman 10 kaleci var. tane 88 Ruben Diaz var. Ya Ruben Diaz gelme baba bana artık. Bu Alman kadar gelme ya. Alman kaleciler, Bundesliga kalecileri. Tamam güzel insanlarsınız da bize uymuyor be. Bir de oyunda çok şey var. Oyunun verdiği bu seneki alt metni anladın mı? Çok az insan. Dervişler anlar sadece. Alayım hocam. O FIFA bu sene İspanya düşmanlığı yapıyor. Hep öyle ki. Abi İspanya bayrağını gördüğüm an moralim bozulmaya başladığını fark ettim geçen gün. Beni köpek gibi eğitmişler. İspanya bayrağını görünce of çok kötü bir şey geliyor oluyorum. Ülkeye karşı düşmanlık yarattı bende. Beni ödül mamasıyla bir ülkeye düşman yaptı oyun. Bayrağı görüyorsun ya İspanya. Ulan be oluyorsun. Daha kimin geldiği belli değil ha. Belki Butragueño gelecek. Aynen ya. Abi oyunda inanılmaz seviyede bir İspanyol düşmanlığı yayma var. Ben buradan bütün İspanya hükümetine, onlar da candır tabii de. İspanya hükümetleri de yanımızda var. Isco bilmem ne. Hepsinin hızı Abi 2. evet abi Asensio. Kaç kere geldi sana bu sene Asensio? Asensio bu sene bana geldiği kadar anasına babasına uğrasaydı. Ben Alman kaleciciyim. Ya ben, Hanımından sen çok de görüyorum. Bauman çok o zaman. Bağmancıyım. Bağmancı. Berbat bir şey. Hradeçki. Var mısın He? orada? O Hradeçki? yok. Hiç olmam mı ya? Somer, Radeki hepsi. Suratları mesela nasıl sende hepsinin? Ben mesela sana yemin ederim Hradeçki'yi çizerim şu an. Vallahi çizerim. Abi yeter geldiniz ya. İyi bir şey gelsin. Bir de Ben ya- şey istiyorum. Ronaldo. Brezilyalı Ronaldo. Bana Bir kere gelsin ya. mesela bir yöntemi varsa en açılmayacak, normalde insanların en olmadığı zaman açmak bence. Ne zaman bir cumartesi gecesi 4'te şuramdan kokoreç sarkarken kafam güzel eve gelsem ikon açıyorum. Zidane var bende şimdi.
8-10 saat oynamışım. Adamla da dertleşiyor. Sana da dert anlat. Hiç kimse olmayacak abi. Akşamüstü 7'de Toti açılıyor. Hadi giriyoruz. Tamam, Benim bir Almanlar yöntemim daha geliyor. var. Paketler sekmesine gir. Çık. Ultimate ana ekranına geldin mi? Evet. Çıkaşa bas. Çıkmak istediğinize emin misiniz diyor. Hayır, emin değilsin. Geri dön. Pakete bir daha gir. Diyor ki bu lavuk gitti gider. Hemen buna bir şey basalım. Hemen buna bir şey basalım. Benim yeni taktik o. Süpermiş. Elektronik Öyle çok kart. Ruben Diaz getirdik. Elektronik kart. Ben bir tane ikon şeyi yaptım. Seçilim yaptım. Tek tek bakıyorum ikonlara. Böyle sürprizi kaçmasın diye. Gözümü kapattım şöyle. Millet oraya ekrana resim koyar. Lan biz öyle bir şey. Biz böyle yapıyoruz. Kapattım. 3 taneden birini seçeceğim. Abi birinciden Pele'yi bir gördüm. Ölmüştü, rahmetli olmuştu. Ya Pele'nin var ya, ölmüş akrabaları Pele'yi görmüş olsa öbür tarafta o an. Bendeki o mutluluğu an yaşayamaz ya. O tam güzel zaman değil mi? Hakikaten yılın. Bir tek paket şansım orada Pele'de oldu. Başka hiçbir paket şansım olmadı. Toti'de şimdi 100.000 FA point açacağım. 3 gün üst üste 100.000 FA point. Çıkmama ihtimali yok artık ya. Önümüzdeki salı günü burada. Ruben Diaz'dan kusarım. Asensio'dan falan örmem gelir. O kadar kötü bir şey. Tabletle mabletle açabiliriz takımları zaten. Hocanın yeni transferlere bakarız. Bak yemin ederim haftaya salı buradayım. Göstereceğim ne açtığımı. Ben zaten 3 gün yayın yapacağım yani. Göstermeme gerek yok. Bir Team of the Year açmayacağıma eminim. Yani mavi ekran mavi ekran garantili bir paket varsa oradan bir tane buluruz. Allah'a çok şükür. Orada da EA Sports o kadar da dolandırmaz bizi ama oradan Orada da şey gelir. İspanyol gelir. Yok, Team of the Year en kötü kim mesela, işte kaleci. Donnarumma böyle duruyor. O gelir. Bana bir tane kaleci geldi. Hugo Sanchez. 1.70 adam. Onun şutu çok iyi ya. Kaleci Yerden aşırtma yedim. Yerden. Top kalkmadı. çok kötü kaleci ya. Peki oyunda sırf FIFA mısın? FIFA FM mi yoksa? FIFA FM abi ya. Başka oyunlar deniyorum. Denemeyi çok seviyorum. Batman'in o meşhur Azylium'un falan öyle o tarz oyunları var ya. Onların hepsi bedavaydı geçen sene. Epic Games'te. Bedavadan Epic Games reklamı. Onları falan aldım. Oynadım. Ya hani 1,5 saat oynuyorsun. Ben mesela sushi'yi de öyle. Yedim, çok beğendim. Ama bir daha sushi aramıyorsun. Yine tavuk döner arıyorsun ya. O şey kullanma işi var mı? Chopstick'leri. Abi çok tehlikeli bir şekilde durdun. Şey kullanma işi var. Kalbim duruyordu. Hayır, öyle şeyler kullanma yok. Burada nefesi bile keselim hocam. Burada nefesim yok ya, öyle diyeyim. Sushi'de chopstick var ama chopstick seviyorum. Dümen chopstick var ya. He. Dümenden. Hani Bizde de var bu dostlar işler. story'de görsün ama ucu bağlı. Ucunda paket lastiği var. O güzel oluyor ya. Ben de Paket lastik iyi ikinci oluyor. el. Hanım kullanabiliyor benim. O yediriyor. Buradan Hiç seslenelim becerim. Sinan Bey. Bir arkada bizi izliyor mu? Sushi gelsene. 2 tane atardık ağzımıza. Var Gidemez var. miydi? Senin diyette var mı? Bana yasak pirinç. Pirinç bana da yasak da buraları kestik. Abi başka denediğim, sevdiğim oyun, ben Call of Duty'nin bir Modern Warfare mı? Aynen. Öyle bir oyunu vardı. Irak'a gidiyordun. Kafana çuval geçiriyorlardı. Hikaye sırf aray sahneleri izlemek için oynanır. O oyuna inanılmaz sevmiştim, onu hatırlıyorum. Aklıma o geldi. Her hafta bir tane söyleriz. Güzel. Mete Kalkavan'ın saçlardan Lütfen başladı. bitireceğiz artık. Vallahi konuları aç. Keyfinin bu bölümünün sonuna geldik. Yoğun istek üzerine. Nereye bakmalıyız abi ya? Ben bir de onu soracağım. Burası beni Nereye çekiyor. bakmalıyız? Senin kameran da Ben buraya mı bakmalıyım? Bu arada abonelik de şart. Ya niye olmuyoruz ki? Bedava değil mi abone? Benim kanala da abone olmuyorlar. İzliyorlar mesela. Video var, 80.000 izlenmiş. 30.000 abone var. Ya arkadaşlar bu bedava değil mi? Bunun niye abone olmuyor? Bizim podcastler de öyle. Bir de aratıyor o zaman. Ben de takip etmiyorum sizin podcast mesela. Dinliyorum. Mesela ben alalım. o adamım ya. Hoca O ağlamıyor. çocuk senmişim. Ama sen takip et. Beni utandır, abone ol be. Biz burada gelen yorumlara göre de her konuyu konuştuk ilk bölümde. Yorumlar da değerlendirilecek. Aynen. Yorumlarda abi buradan gidinleri de memnuniyetle değerlendiririz. Hoca haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz. Çok keyif aldım. Bundan mukabele. sonra beraberiz. Bu Bilmiyorum. ekranlardayız. Burada takipte kalın arkadaşlar, işte ne güzel çiçek gibi ortam var. Bizi tehdit ediyorlar arkadaşlar. Kapatmayacağım sana, biraz daha kalabalık artsın.
Video sonu az izleniyor diye birimiz bıçak atılacak şimdi. Ben oradan bir şey hiç bize seker bilmiyorum. Hani biz bize şöyle bir şey diyeceğiz. Bittir. Şişman adam gibi bir şey gelir. Şey oluyor ya, bu videoyu Fuat abi kapatmış. Çocukları iptal. Haftaya görüşmek üzere efendim. Benim gözler yaşardı gülmekten. Hoşçakalın. Christopher Nolan gibi adam. Abi buradasın. Tamam mı? Evet. Kapattık. Tamam. Ben valla çok iyi yapıyor işleri bu adam.